Gurme Vedat Milor, tadı damağımda kaldı dediği lezzetler için farklı mekanlar gezmeye devam ediyor. Milor önce Antakya'daki Sultan Sofrası'na, ardından Maçka Brasserie'ye gidiyor. Yemek tabii ki temel bir ihtiyaç. Yeterince yemeyen açlıktan ölebilir. Öte yandan uygarlıklar geliştikçe ilginç bir şey olmuş. Yaşamak için beslenmesi gereken insanoğlu bir anlamda yemek yemek için yaşamaya da başlamış. Özellikle de belli bir kültür birikimine sahip topluluklarda bu durum ortaya çıkmış. Yani bir yerde ciddi bir kültür birikimi varsa orada mutfak kültürü oluşmuş ve bu da zamanla bir mutfak sanatına dönüşmüş. Bizde de yöresel mutfaklardan bahsederken işin bu boyutuna dikkat etmek gerekir. Antakya mutfağında 400'ü aşkın yemek tarifi var ve bunların yarısı özgün yemek reçetelerini ihtiva ediyor. İnanılmaz bir rakam bu. Belli ki Antakyalılar yaşamak için yemenin çok çok ötesine geçmişler. Bu işi bir sanat dalı haline getirmişler. Eğer Antakya mutfağına bir giriş yapmak istiyorsanız Sultan Sofrası'nda yemek yemeniz gerekiyor. Antakya mutfağı malum çok zengin bir mutfak. Lokantalarda belli bir standartlaşma olabiliyor. O yüzden özellikle Antakya'nın zengin mutfağını ve ev mutfağını, buradaki evde pişen yemekleri pişiren bir lokantaya gelmek istedim. Birçok arkadaşım aynı adresi gösterdi. Sultan Sofrası'na gitmelisin dediler. Biz de oraya geldik. Gerçekten şimdi biraz heyecanlıyım çünkü çok güzel şeyler yedim şu ana kadar. Evet. Fakat sizde tezgaha bakarken daha bilmediğim şeyleri gördüm, yemekleri gördüm. Herhalde diyordum tekrar edeceğiz birçok şeyi. Şimdi gördüm ki tekrar değil, yepyeni yemekler pişiriyorsunuz. Bizde hepsi yöresel Antakya'nın Evet. geçmişten bugüne kadar uzanan, evlerde yapılan, hatta unutulmak üzere olan bazı tatları biz burada yaşatmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Belli ki siz çok önem veriyorsunuz bu işe. Yani. Elimizden geldiği kadar, bugüne kadar işte annelerimizin yapmış olduğu o lezzetleri biz de bizden sonraki nesile aynı tat, aynı lezzette yaşatıp onlara bunları unutturmamak. Unutturmamak. Gayemiz bu. Evet. Eğer bunu yapabiliyorsak, bunu o insanlara öğretebiliyorsak ve misyonunuz bu yani. Misyonumuz bu tabii yani yıllardan beri bizim misyonumuz bu, hedef hep. Peki çok teşekkür ederim. Sabırsızlanıyorum başlamak için, hakikaten tatmak. İlk gelen yemekler buraya özgü çorba biçimleri. Yoğurt aşı, ekşi aşı ve ıspanak boraniyesi. Bu çorbalardan bazıları tuzlu yoğurttan yapılmış. Hiçbirine sonradan tuz eklemeye gerek yok. Hepsi birbirinden lezzetli. 3 ayrı şekilde geldi, öyle mi bu? Şimdi ben bu yoğurt aşı çorbamız. Evet. Bu tuzlu yoğurtla yapılan, içerisinde pirinç, nohut ve haşlanmış köfteler var. Bu onun ekşilisi, ekşi aşı deriz biz buna. Hı hı. Bunun içerisinde de domates, limon, Evet. hafif, buna çok hafif şey girer, nar eşkisi girer içerisine. Patlıcan, havuç, istenildiğine göre ayva. Ayva. Tabii. Enteresan. Ve gene aynı şekilde haşlanmış köfte. Üzerine nane tavlanır hafif yağda. Bu ıspanak boranimiz bizim. Bu da gene tuzlu yoğurtla yapılan, bu yöreye ait değişik bir yemeğimiz. Ispanak, içerisinde haşlanmış kuzu eti. Evet. Kuzu eti. Nohut ve baş biber olur bunun içerisinde de. Sarımsak girer içerisine birazcık. Ya ben bunu çok sevdim. Yani bu çok, bir de
İnsan müptelası olur bunun yani. Evet. Bu tadın. Evet. Çok güzel. Şimdi bu ceviz, bol ceviz koymuşsunuz. Tabii ceviz ve kıyma vardır. Maydanoz vardır onun içerisinde. Bunda bugün ayva yok. Patlıcan var. Patlıcan var. Havuç var. Muazzam. Bu da çok güzel. Bu da borani öyle mi? Evet, o ıspanak borani efendim. Ispanaklı borani. Ispanak borani, evet efendim. Kuzuyla mı yapılıyor bu genellikle? Kuzu eti, tabii parça etle yapılır. Sizin mutfakta kuzuyla dana eşit mi kullanılıyor aşağı yukarı yoksa kuzu daha mı çok kullanılır? Şimdi yemeğin cinsine göre değişir o. İkisini de kullanıyorsunuz. Tabii ikisini de kullanıyoruz. Hem danayı kullanıyoruz hem kuzuyu kullanıyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bunlar çok lezzetli ve çok hafif. Aslında tabii çekim icabı günde birden çok yemek yiyorum. Doğrudur. Fakat bunlar da şu anda 10 dakika önceye nazaran iştahım daha çok açıldı bunları yiyince. Afiyet olsun. Gerçekten. Bundan sonra soğuk mezeler geliyor. Humus, abuganuş, patlıcan yoğurtlama, cevizli biber ya da muhammara. Bunlar da mükemmel. Malzemeler doğal ve leziz. Lezzet yaratmada da birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlayan ögeler kullanılmış. Süzme yoğurt, ceviz, biber gibi. Antakya'nın meşhur humusu geldi. İlk bunu zeytinyağıyla, bugün tereyağıyla yedim. Küçük çam fıstığıyla, şimdi zeytinyağlı. Bu muhammara da Cevizli burada- biber efendim. Efendim? Cevizli Siz biber. Cevizli biber diyorsunuz. Evet. Muhammara diyoruz biz İstanbul'da. Cevizli biber. Evet. Tamam. Patlıcan Patlıcan salatası babagannuç deniyor. tahinli yapıyorsunuz. Hayır. Tahinsiz. Bu yoğurtlama, patlıcan yoğurtlama. Bunun içerisine biz hafif tahin koyuyoruz. Ona koyuyorsunuz. Bu tahinsiz. Bu da sebze ağırlıklı patlıcan, Havuç. biber, domates. Ha, domates mi? Tabii. Yeşil gördüm. Bakın sıcak ekmek de var. Gerçekten güzel bir tahin bu da. Evet. Hafif. Tabii burada yediğim humuslar yani gerçekten kalite olarak Evet. İstanbul'da bulunmuyor. Doğrudur. Anladığım kadarıyla nohutun kabuğu kullanılmıyor. Hayır. Şeyde ve nohuttan yapıyorsunuz. Tabii yani. nohut ve tahindir Tahin, bunun tahin. özünde zaten. Tabii o kullanılan nohutun kalitesi, kullanılan tahinin kalitesi. O çok önemli. Siz bunu lütfen izah edin. Bu kadar nasıl lezzetli oluyor Evet. yani? Bunun özünde baş biber, kurutulmuş biberler suya ıslanır. Evet. Orada yumuşar. Hı. Ceviz içiyle Dövülüyor beraber dövülür. Çok hafif kimyon, ihtiyaç varsa birazcık tuz. O şekilde bir macun şekline gelir zaten dikkat ediyorsanız. Üzerine zeytinyağı, hafif nar ekşisi arzuya bağlı. Ne kadar yine hafif, Evet. lezzetli. Tütsü tadını aldınız değil mi? O Aldım. patlıcanın. Çok güzel ve bir de tebrik ederim sizi. Soğuk gelmedi. Bunu hep dolapta çok önceden yapıyorlar. Kalıyor ya. Hayır. Bu oda sıcaklığında gelmesi lazım. Birçok yerde patlıcan salatası, baba ganoush soğuk geliyor. Evet. Çok güzel. Bizim bunların hepsi günlük yapılır. Az az yaparız. Bitiyor. Tabii tabii. Şuna bakıyorum. Ha, bu da yani yoğurtlu patlıcan genel olarak. Evet. Hemen şimdi bunlar, bu çok enteresan. Bunlar hemen her yerde bulunabilecek mezeler. Yani İstanbul'da da getir bir humus, getir bir muhammara, oğlum çek bir yoğurtlu patlıcan, getir bir patlıcan salata. Evet. Bunlar her yerde. Ve biz bunları standart yiyoruz. Evet. Yani alışkanlıktan yiyoruz işte, öyle yiyoruz. Şimdi bunları yemek lazım. Yani bu aslı bu. Gerçekten dördü de çok başarılı. Gerçekten çok. Teşekkür ediyoruz. Üçüncü kademede börekler, otlarla yapılan yemekler ve içli köfte ya da oruk var. Biberli ekmek, katıklı ekmek, kaytaz böreği, semirsek, oruk. Antakya mutfağı temelinde bir Akdeniz mutfağı. Bol ot kullanımı bu mutfağın özelliklerinden biri. Katıklı ekmekte kekik ve zeytinyağı var.
Börekler hafif. Oruk da fırında pişmiş ve kızartılan içli köfteye göre daha hafif. Ama lezzetten pek ödün vermemiş. Şimdi önümüzde oruk, yani bizim içli köfte dediğimiz, ki farklı tabii, içli köfteden farklı. Ne haşlama bu, ne de kızartma yağda. Fırında zeytinyağıyla tepside yapılıyor. Bunun dışında hep hamur işleri. Şimdi de yani Antakya'nın hamur bizim, işleri, özel hamur işleri evlerde görüyoruz. yapılan. Hamur işleri. Bundan başlayayım. Buna Tabii, katıklı ekmek evet, diyorsunuz. katıklı ekmek efendim. Bir nevi sac böreği gibi yani görünüş. Evet, şey olarak. evet. İçi İçerisinde çökelek. ıspanak, terbiyeli çökelek, tuzlu yoğurt ve bizim cara peyniri dediğimiz, Tepsiye koyuyorsunuz değil mi? bu harmanlanıyor, harç yapılıyor. Harç hamurun içerisine konuyor. Bu 2 kat hamur zaten, bakın inceciktir, kağıt İnce. gibi olur. Bunun özelliği odur zaten. Bakın arkadaşlar, gerçekten içi çok nefis. Bu terbiyeli dediniz, çökelek. Tabii, Neyle tabii. terbiye ediyorsunuz? O da bizim sırrımız Onu olsun söylüyoruz. efendim. Peki. Çok güzel hakikaten. Bu biberli ekmek mi Evet diyorsunuz efendim. buna? Çökelek var galiba yine içinde. Tabii çökelek var, biber var, baharat var. Bu da güzel. Bu biraz daha kalın bunun hamuru. Bu Tabii o iyice biraz daha etli olması daha lazım. etli, daha Kurumaması etli. Yoksa açısından. düşecek de bir de yani Tabii. taşıması lazım. Tabii, Evet, tabii. Evet. Güzel. Bu O baklavalık baklava bu, yufkayla değil mi? yapılıyor tabii. İçerisinde dövülmüş et var. Hala siz bu eti havanda mı dövüyorsunuz? Biz böyle hala havada Çünkü dövüyoruz. herhalde ondan gerçekten bunun Evet. şu anda izleyiciler göremiyor. Tel Şimdi böyle bu özelliği. görünüş olarak normal bir şey, yani yufka böreği Evet. gibi bir şey. Evet. Fakat normal değil, çok lezzetli. Hamuru lezzetli gerçi, yani normal yufkaya göre bunun baklava Evet. hamuru. Fakat bunun asıl ilginç tarafı bu içindeki eti. Et. Eti çok güzel. Eti çünkü hem yumuşak hem böyle ağızda Dağılıyor. Evet, aynen. Şey yapıyor, ağızda dağılıyor, böyle kaymak gibi geçiyor Evet. ağızdan, kadife Evet. gibi diyeyim Evet. damağınızda. Buraya özgü kaytaz böreği. Yağlı hamurdan herhalde yapıyorsunuz bunu. Evet. Nar ekşisi de var deniz içinde. Et hazırlığında tabii. Bu da benim neredeyse unuttuğum bir tat. Bunların hepsi çok güzel çayla gidebilir. Evet. Şey yapıyorum. Gerçekten bakın, bu köfte de biraz karıştırmışsınız hamuru en azından. Yani kıymayı. Evet. Dana kuru olmamış. Güzel, hafif. Bunun dışarısında da bizim köftelik et dediğimiz bulgur, o köftelik etle beraber çiğ köfte gibi yoğrulur. Güzel. Aşur, Anadolu'nun birçok bölgesinde hazırlanan ve daha çok bir düğün yemeği olan keşkeğin bir biçimi. Gerdan eti ve dövme bulgur esas. Aslında biber salçası eklenmezmiş. Antakya'da dünyanın hiçbir yerinde bulamayacağınız pilav yemekleri de var. Vedat Milor, kara havuçlu pilavı dünya çapında buluyor. Bunu ilk kez görüyorum. Bir nevi pilav. Bu Üstünde keşürlü pilav, içerisinde bunun havuç, et var efendim. havuç. Evet. Siyah gördüğümüz mor. Havuç efendim, mor havuç. Siyah, Evet. mor havuç. Evet. Çok enteresan. Müsaade, bundan başlayayım. Sizin o zaman. Şöyle önüme alacağım ben bunu. Tabii. Çok ilginç bir yemek. Kuzu etiyle havucu ayırt etmek zor. Bu da karamelize olmuş ya, kuzu Evet. eti. Evet. Vallahi Metin Bey, elinize sağlık diyeyim yani şeyde. Afiyet olsun. Sahibi olarak Afiyet olsun. eminim yani, bence bunu ilk defa yiyorum. O yüzden en iyisi bu mudur? Daha iyi olur mu? Daha kötü bilemem. Fakat bu benim için süper bir şey. Şimdi bu, yani yemeyenler için çok ilginç bir dengesi var bu yemeğin. Yani kuzunun hafif zenginliği ve yağlılığıyla, Evet. havucun tatlımsılığı diyelim hafif, nar ekşisinin kekremsiliği, hafif verdiği asidite Evet. birleşmiş ve pirinç tanelerine de bu lezzet geçmiş. Dengeli ve zengin fakat ağır olmayan bir yemek olmuş. Doğrudur efendim. Çok güzel bir yemek. Şimdi aşura bakalım. Tabii. Aşura bakalım. Şimdi bu aşuru ben, bir de beyaz aşuru yapılırmış diye O duydum. keşkek denilen, herisi deriz bizim burada. Bunun içerisinde farklı olarak bir tek şey giriyor. Dövme biber giriyor. Biber giriyor. Tabii biz onu üzerine ceviz ve kimyonla
süslüyoruz. Bu eti de çok güzel. Böyle adeta ne bileyim hani künefenin peyniri Evet, gibi sünüyor değil mi? et. Evet, dövülerek yapıldığı için Çok herhalde emek nohut, yiyor bir et, şey. buğday, tabii bu emekli, birazcık zahmetli bir yemektir. Nefis. Sırada hazırlanması büyük emek gerektiren buraya özgü yemekler var. Pirzola etli yaprak sarma güzel. Pirzola'nın lezzeti salamura yaprak sarmaya geçmiş. Mumbar ya da bumbar koyunun kalın bağırsağından elde edilmiş. İstanbul'da olduğu gibi dana bağırsağından değil. Vedat Milor bu kadar iyisini yemediğini söylüyor. Mumbar da kuzu gibi bunlar yani Evet. ağızda eriyor. Bunu dişiniz olmasa bile yiyebilirsiniz. Şimdi biliyorsun mumbar bağırsak. Evet. Değil mi? Kuzun şeyi. Tabii kuzuda olunca incecik. Yani o dana şeyi kalın oluyor. Ağızda Sert olur sert ve kalın olur. Bunun özelliği kuzu mumbarı olması. Çok güzel. Evet, şimdi bu yaprak sarma pirzola birlikte yiyeceğiz. Güzel, bunun hakikaten kuzuya geçmiş tadı yani. Hepsi güzel. Yani şey yok. Ben biraz pirzolayı bu farklı, bu daha çok pirzola olarak düşünmemek lazım bunu bence. Tabii, bu yemeği. tabii bunun farklılığı zaten sarmayla bütünleşmesi. Sarma, evet. O ilginç. Peki çok teşekkür ederim. Gerçekten güzel yedik. Tatlılar da muhteşem ve hepsi buraya özgü. Taş kadayıf, kireç tozuna yatırılmış kıtır kıtır kabak tatlısı. Mutlaka denemeniz gereken bir ceviz reçeli. Şimdi bunlar da çok tabii bunu İstanbul'da buluyoruz yavaş yavaş. Bu benim çok sevdiğim bir şeydir. Bu yeşil ceviz değil mi? Evet, Yeşilden yeşil kireç ceviz. tozuna yatırıyorlar, sertleşiyor orada. Bu tabii Bakıyorum. 40 gün bunun tatlanma süreci var. Evet. Ondan sonra kısa bir süre sertleşmesi için kireci dibine çökmüş, yani kireçli suda kalıyor. Daha sonra da şerbetle beraber kaynayıp Bu hale geliyor. Bu hale Ama geliyor. yeşilken toplanıyor. değil tabii mi? o olgunlaşmadan tunken 3 kabuk iç içe burada. Yeşil kabuk, Çinlo kahverengi kabuğu ve içi. Ve içi. Tabii. Bu da aynı şeyi kabaktan yapıyorsun. Bu beyaz kabaktan yaptığımız bal kabağı değil bu. Bizim bu yöreye ait olan değişik Öyle mi? bir tabii lezzet. Tarçınlı. Tabii ona bir reha vermesi adına birazcık tarçın, çok hafif. Ben bundan alıp İstanbul'a götüreceğim. Çok sevdim bunu yani gerçekten. Evet. Bu da nefis. Tahinli. Tahin, üzerine fıstık, istenildiğine göre ceviz, fıstıkla beraber. Bu ikisi gerçekten çok güzel. Şimdi bu çok enteresan. Evet, bu bizim bir nevi, taş kadayıfı dediğimiz. bir nevi krep. Evet. Hamuru öyle krep gibi şey edebilirsiniz. Yani İçerisinde soğun de ve belki maya. tabii. Evet. İçerisinde bunun İçerisinde beyaz bir şey evet, görüyorum. o efendim ağız. Sütün ağzı. Sütün ağzı, evet. Bu çok zor bulunan bir şey. Tabii bunun belli dönemlerde olur. Her zaman olmaz. Bu çok nadir bulunan, çok güzel. Teşekkür ederim. Uf. Vay, ceviz de bol içinde yani. Evet. Onun içinde böyle hafif tarçın, Var. şeker ve tahinle onu birazcık değişik bir lezzet verdiriyoruz. Çok güzel. Bu da çok güzel de asıl şu ağız çok hoşuma Ağız gitti. tabii, ağız o çok Bu bayağı orijinal güzel. tabii. O çok orijinal. Bu yörede geçirdiğim 2 günün sonunda Hatay mutfağının sadece ülkemizin değil, dünyanın en zengin mutfaklarından biri olduğuna karar verdim. Daha doğrusu o her zaman öyleydi de belki ben bunun yeni farkına vardım. Çünkü İstanbul'da bunun farkına varmak pek mümkün olmuyordu. Sultan sofrasına gelince burası da adeta bir müze gibi. Yani buranın geleneklerini barındırıyor ve gelecek nesillere aktaracak. Ve bütün yemek severlerin
bir fırsatını bulup ya da o fırsat kendileri yaratıp bir Antakya'ya gelip şöyle bir 3-4 gün kalıp buradaki çeşitli ve zenginliği görmesini tavsiye ederim. Kendine özgü bir ambiyansı olan Antakya Sultan Sofrası hem lezzeti hem de fiyat kalitesiyle Vedat Milor'dan tüm yıldızları toplamayı başarıyor. Tadı damağımda reklamlardan sonra devam edecek. Sizce iyi bir aşçı bir sanatkar mıdır yoksa bir zanaatkar mı? Vedat Milor'a göre her ikisi de. Bizde aşçılık daha çok bir zanaat işi. Babadan görme, dededen kalma yöntemlerle yürüyor. Öte yandan yakın zamanlarda iyi ve genellikle mutfak sanatları dışında bir alanda eğitim görmüş, daha sonra bu işi sevdiği için seçmiş, yurt dışında bulunmuş ve lisan bilen aşçılar piyasaya girmeye başladı. Bu gençlerden biri de Maçka Brasserie'nin şefi ve ortaklarından Hakkı Alkan. Maçka Brasserie'ye geldik. Şimdi bu Brasserie aslında Fransa'nın Alsace bölgesinde çıkıp dünyaya yayılmış olan bir kurum. Alsace bir Almanların eline geçiyor, bir Fransızların ve Brasserie aslında bira içilen yer. Basit yemek yenir, şukrut denen domuz etine dayalı, domuz sosislerine dayalı lahana ile yapılan bir yemek yenir ve bira içilir. Geç vakitlere kadar açık kalır. Daha sonra giderek dünyanın her tarafına yayılan bir lokanta türü. Eklektik yemek tarzı olan bir lokanta türü. Bizde çok daha lüks, rafine yerler Brasserie adını alıyor. Buraya ben hiç gelmemiştim. İlk kez geliyorum. Fakat buranın şefini daha önceden tanıyorum. Hakkı Alkan, W Otel'de Spice Market'ta yemeğini yemiş ve memnun kalmıştım. Kabiliyetli bir şef. Gerçekten merak ediyorum. Stili aynı mı yoksa farklı şeyler mi yapıyor? Birazdan göreceğiz. Hakkı Bey, sizi görünce sevindim. Şimdi Spice Market'e karşılaştık ve iyi bir şef olduğunuzu düşünmüştüm. Sonra ayrıldı deyince herhalde yurt dışına gitti falan diye düşündüm. Yazık olur diye, çünkü yani bence genç kabiliyetli şeflerin ülkemizde kalıp sanatlarını konuşturması çok lazım. Buraya ne kadar oldu buraya geleli? Dördüncü ayımız, bayramdan sonra burası açıldı. Evet. Daha yeni. 4-5 ayımız var, evet. Aynı yemekleri mi yapıyorsunuz, farklı yemekler? Farklı yemekleri. Burası daha çok Fransız basic mutfağı olarak ve Asya mutfağı olarak bir birleşim. Füzyon biraz yani. Özellikle Fransız mutfağın teknik olarak gerçekten dünyaca ünlü bir mutfak olduğunu biliyoruz. Onu bir araya getirip gerçekten tadı tadında, yani kıvamında olan bir mutfak açmaya çalıştık ve burada Maçka Brasserie'de çok güzel bir konsept yarattığımıza inanıyorum. İnanıyorsunuz. Vedat Milor'a ilk sunulan kaz ciğeri ithal. Kalitesi iyi. Yanındaki ev yapımı brioche ve kırmızı soğan marmeladı kaz ciğerine son derece uygun. Foie gras au torchon. Yani vakumda pişmiş. Evet. Yani bir tür tülbente pişmiş. 90'lı saniyede pişiriyoruz. Aşamaları bence çok hassas bir şeydir. Kaz ciğeri gerçekten hassas bir... Kaz mı, ördek mi bu? Kaz ciğeri. Kaz? Kaz ciğeri, evet. Nereden buluyorsunuz kazı? Yurt dışından getirtiyoruz. Bu kaz ciğerini bir günde sütte yapıyoruz. Kanını alabilmek için. Ondan sonra ertesi gün zarlarını teker teker ayıklıyoruz ve bir sonraki günde tülbente sarıp 90 saniye bunu pişiriyoruz. Yani siz bunu taze getirtiyorsunuz, öyle mi? Kendiniz hazırlıyorsunuz. Evet. Yanında da kızarmış brioche'umuz var. Gerçekten klasik bir... Ve soğanla yaptınız, evet. Değil mi? Tabii brioche'la her zaman hafif tatlımsı olduğu için bu ekmek, onun lezzetine. Fena değil de oradaki zenginlik yok. Yani o foie gras'ın o Fransa'da o aşırı zengin bir tadı vardır ya. Anlatabiliyor muyum demek istedim? O tadı yok ama herhalde burada kalın güzel bir dilim. Şeyi çok merak ediyorum, bu bizde Bolca'da yapılmış bir kurutulmuş üzümlerden yapılmış bir şarap. Bence bu ülkemizde yapılan en iyi tatlı şarap, çünkü şimdi bu foie glas'ın hafif çok zengin ve hafif acımsı bir lezzeti var. O zenginliğin arkasından tatlı bir şarap onu çok iyi dengeliyor. Dedim ya burada sirke olabilir diye, sirke olabilir ya da işte yanında
Hani ayva reçeli, incir reçeli falan gibi lezzetlerle çok iyi gider. Evet. Bunu şarapta da alabilirsiniz. Yani foie gras onunla içmek güzel. Peki çok teşekkür ederim. Bundan sonra sunulan ahtapot carpaccio tam bir başyapıt. Lezzetler arasında uyum ve denge mükemmel. İkinci seçenek olarak kokonat ve lime sorbeli ahtapot carpaccio taze baharatlar ile ve üzerindeki kırmızılıklar ise Topiaca pearl dediğimiz Topiaca incirlikleri, acılı Topiaca incirlikleri. Tapioca, tapioca. Tapioca, evet. Tapioca. Siz onu Evet, yanlış. öyle şeyden getirmişsiniz. Çok güzel. Spicy. Enteresan bir bileşim. Önce şu şarabın tadına bakmak istiyorum. O da yaşasın Riesling diyeceğim. Bu galiba Riesling'le Chardonnay de var içinde biraz. İşte Pinot Grigio. Bir Şili şarabı fakat bu Riesling bence dünyanın en asil beyaz üzümü Chardonnay ile birlikte. Evet. Asitesi çok iyidir. Mineralitesi olabilir ve alkolü düşüktür. Özellikle bu tip yani hafif baharatlı Asya mutfağından esinlenen yemeklerle en iyi, en uyumlu yemektir. Biz en uyumlu şaraptır. Bizde çok iyi bilinmiyor maalesef. Evet. Bir kere ahtapot çok lezzetli yani şeyde herhalde ahtapot şoklanmış olabilir ama ona gelen bir yani şoklanmaya çok zor herhalde İstanbul'da artık tam tarzını bulmak. Şoklanmaya geliyor yani. Evet. Ha, yine lezzetli. Çok ince kesilmiş ama kurutulmamış sıcak. Bu soğuk. Bir kere sıcakla soğuğun kontrastı var. Ama güzel. Ondan sonra bu Hindistan cevizi lime'ın verdiği ferahlık var. Ahtapot da kurutulmamış ve o tapiocanın da verdiği çıtırlık ve ek bir tat verdi. Şöyle diyelim yani ek bir adeta dürtü var. Hem kıtır kıtır hem biraz baharatlı kendine göre bir lezzeti. Ağızda hem mayoş tat kalıyor hem tatlımsı kalıyor hem çıtır bir tat kalıyor falan devam ediyor fakat hiçbiri bastırmıyor ama ana oyuncunun da ahtapot olduğu belli. Evet. O da çok bunu çok beğendim. Bu kişniş diyoruz galiba taze. Evet, kişniş. Şeyde. O da çok yakışmış bence. Çok mersi. Yaban mantarlı ve somon fümeli ravioli, Fransızların klasik tereyağı sosu beurre blanc'la sunuluyor. Bu sosu iyi hazırlamak, ülkemizdeki çok az aşçının başarabileceği bir hüner. Maçka Brasserie bu konuda da başarılı. Bizdeki İtalyan lokantaları bu kadar güzel bir ravioli hazırlayamıyorlar. Size çok iddialı olduğum yemeklerden bir tanesi sunmak istiyorum. Bir tür ravioli ama mantarlı yani vahşi mantarlar diye adlandırdığımız bir işte şantarel mantarı, shiitake mantarı, porcini mantarı ve bunları sotelerken bile içerisine küçük bir tat da koydum. Biraz viskiyle soteledim ve üzerine biraz somon koydum. Tamam. Ve beurre blanc sosla servis ediyorum. Ben kalkıp gidiyorum. Şimdi beni zehirlemeye çalışıyorsun galiba. Gerçekten ya bu yabani mantar. Emin misin ya? Bir tane sen yiyeceksin ama. Getirsene. Bir tabak rica ederim. Gerçekten. Bir tabak rica ederim. Bir tane tabii ki şey yiyecek. Önce sonra emin olacağım ben. Zehirlenmeyeceğime. Ondan sonra ben yiyeceğim. Olur. Şaka bir yana bunlar ülkemizde mi çıkıyor bu mantarlar? Evet. Şimdi eminim ciddi bir yerden gelmiştir. Dünyanın biz bir böyle şey üstüne yatıyoruz. Gerçek bir hazine üstüne oturuyoruz. Farkında değiliz. Çok teşekkürler. Bu hazine yabani mantarlar. Ülkemizde çok zengin. Fakat birçok kişi korkudan yemiyor bunları. Tabii bilmek lazım. Ben kendimi size teslim ediyorum. Afiyet olsun. Biliyorsunuz bunun zehirlenmesi de böyle pat diye düşüp öldürmez insanı. Yani yıllar sürebilir. Yani bu şey. Dünyanın en lezzetli dediğim gibi sebze diyelimlerinden biri yabani mantarlar. Peki çok güzel bir şey yapılmış gibi. Ve incecik yapmışsın ravioliyi. Ve kızarmış kaperlerle birlikte. Öyle mi? Çok güzel tat alıyor. Gerçekten enfes bir ravioli yapmışsın. Buna da diyeceğim yok. Süper. Şarapla deneyeyim. Bakın bunda da bir Merlot içiyoruz. Kaliforniya yapılmış. Şimdi Merlot herkesin sevebileceği bir üzümtür. Çok rahat içimde, hoş. Bu güzel. Daha bence bizim ülkede bu kadar iyisini yapamıyorlar. Ama iyi bir Fransa göre daha basit. Bu daha çok böyle erimiş çikolata gibi, hafif meyvemsi, kolay içimli, kadife gibi. Fakat daha kaliteli bir Fransız Merlot'sunda bir Pomerol'de yani Merlot ağırlıklı bir kupajda biraz daha mineralite, topraksı kokular,
hafif yabani mantar kokusu ve lezzet de bulunabilir. Daha o tip şeyler gelişmemiş ama birlikte gayet güzel gidiyor. Ana yemekse bir başka başyapıt. Kuzu incik. Şampanya sirkesi ve soya sosla marine edilmiş. Nar gibi kızarmış ama içi kurumamış. Soya sosundan gelen tuzla sirkenin asiditesi arasındaki denge de iyi kurulmuş. Nefis bir kuzu incik. Egzotik Tayland meyveleri salatası da bu zengin kuzu yemeği üstüne insana ilaç gibi geliyor. Maçka Brasi'nin olmazsa olmaz tabaklarından bir tanesi kuzu inciğimiz var şu anda. Yanında patates püresi ve kendi sosu, şampanya sirkesi ve soya sosu ile marine ediyoruz. Öyle pişiyor. 4 saat pişiyor. Kuzu incik tabii ağır pişmiş, çok ağır. İçi çok suluk. Bakın ne kadar kolay ayrılıyor etinden. Yani şurası çok önemli. Şuna bak. Ayrıldı. Böyle bir şeyin şarap da çok önemli. Önce şarabı deneyeyim. Yeni gelen. İyi bir şiraz bu. Güney Afrika'dan gelen bir şiraz. Sira ya da şiraz üzümü. Gerçekten hiçbir şekilde yani meşe fıçıya girmiş fakat çok iyi entegre edilmiş meşe lezzeti. Hiçbir şekilde baskın değil. Bir de hafif baharatlı ve çok boyutlu güzel bir şarap. En güzel tarafı en hafif yağlı ve kemiğe yakın tarafıdır. Muhteşem tasarlanmış. Bu elma dahil buna. Birlikte yemek bir tazelik katıyor. Sen onu çok iyi yapıyorsun bak. Her şey bir refreshing dediğin o tazelik. Bilmiyorum. Tazelik diye. Yani içine açan, yormayan bir şey vermek lazım. Bakın şu ben en yağlı kısmını alıyorum. O elmayla birlikte alıyorum. Şuna biraz batırıyorum. Biraz da ekmek kırıntısı da alıyorum. Vallahi eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu bizim egzotik Tay meyveleri diye adlandırdığımız ve gerçekten bu tatların üzerine bunları noktalayacak bir yemek olarak veya tatlı olarak da bunu tavsiye ettim. Gül de var ya. Evet, kuru gül. Evet. Vanilya dondurmasıyla yaptığını söylüyorum. Püreli. Güzel yani. Güzel bir meyve salatası. Bu tip lezzetlerden sonra insanı ferahlatıcı, tatlı, güzel bir meyve salatası yapmışsınız. Evet, gayet çok güzel ve ferahlatıcı. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu çekim döneminde son derece başarılı Fransız yemekleri yedim, batılı yemekler gördüm. Artık ülkemizde de bizim göğsümüzü kabartacak, yani kozmopolit bir şehir olan İstanbul'un şanına layık lokantalar çıkmaya başladı. Burada da çok kabiliyetli bir Türk şefi kendine gerekli imkanlar sağlandığı zaman ne kadar güzel yemekler yapabileceğini gösteriyor. Füzyon mutfağının diyeyim, yani çeşitli mutfaklardan esinlenen, bazı Fransız teknikleri kullanan fakat temelinde Türkiye'de olduğunuzu anladığınız, çünkü genelde Türk malzemeleriyle yapılan güzel bir mutfak. Ben çok memnun kaldım. İnşallah herkes benim yediklerimi aynı düzeyde yiyebilir ve kalitede, tutarlılıkta hiçbir değişiklik olmaz. Maçka Brasserie lezzetiyle Vedat Milor'dan 5 yıldız alıyor. Ambiyansı ve içecek menüsüyle 3, fiyat kalitesiyle ise 4 yıldız alıyor. Tadı damağımdadan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı lezzetlerde buluşmak üzere.